Amerika'nın İran'dan istediği nedir o zaman? Bizim genellikle Doğu kültüründe bir söz vardır. Aferine sıçramak denilir. Yani İran'ı endişe, korku ve tehdit kaynağı gösteriyorlar. Bir uçak gemisi görev grubu neredeyse bu bölgedeki aklı başında yeterli seviyede güçlü dediğimiz devletlere eşit bir hava ve deniz gücüyle geliyor. Gambot diplomasisi denir. İran'ın içerisinde İsrail cirit atıyor. Şimdi bazıları diyecektir ki buna itiraz edecek olanlar var. Efendim ya bizim 400 tane uçağımız var. Ya uçak var, uçak var. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Amiral Cihat Yaycı ile yine haritanın başında birlikteyiz. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce yine klasikleşen bir çağrımızla başlayalım isterim. GZT YouTube kanalına büyük bir yayınlarımıza teveccüh var ama yayınlarımızı izleyenlerin %60'ının kanalımıza abone olmadığını tespit ettik. Bu vesileyle de kanalımıza abone olmaları yönünde bir çağrımız olsun. Evet, ben bu GZT kanalında bu program özelinde özellikle çok fazla izlendiği kanaatindeyim. Görüyoruz da. Teveccühe de çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmalarını özellikle izleyenlerin istirham ediyorum ki etkimiz daha fazla artsın. Teşekkür ederiz. Evet. Yine aslında İran haritasını uzunca bir şekilde yayınlarımıza yer veriyoruz ama son dönemde biraz daha farklı gündemlerle yer almaya başladı. Özellikle en son güncel konulara baktığımızda da işte Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın mevcut gerilimi ama gerilim hangi aşamada olduğu konusunda bir soru işareti var. Bir de tam da biz de yayına hazırlanırken Amerikan uçak gemisinin de hareket ettiği İsrail yönüne doğru bir hareket de var aslında sahada. Önce o uçak gemisinin etkisine de çok konuşuluyor. Çok da bir sembol aslında galiba ama nasıl yorumlayabiliriz onun hareket etmesini, anlamı, mesajı nedir? Şimdi şöyle, bir kere bu İran Basra Körfezi'nde Hürmüz Boğazı'nı İran'ın, yani şurada dünya petrolünün %20'si buradan geçiyor deniliyor ve Basra Körfezi'ni aslında İran Hürmüz Boğazı vasıtasıyla kontrol ediyor deniliyor. Halbuki bunların hepsi aslında reel politik açıdan çok doğru değil. Sanki sadece İran var bölgede ve Hürmüz Boğazı'nı da kontrol eden İran'mış gibi. Bu İran'ın hoşuna gidiyor tabii. Hürmüz Boğazı'nı ben kontrol ediyorum. Burası benim boğazım diye. Halbuki karşı tarafta Birleşik Arap Emirlikleri var, Umman var ve Körfez'in içerisinde de Katar, Bahreyn ve Kuveyt var. Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Katar'da ABD'nin en büyük üssü var. 10.000 asker var. Hava üssü var, kara üssü var. Denizin bir kısmı var. Burada çok önemli bir şey var. Şu Bahreyn'e burası. Bahreyn'de ABD'nin 5. donanması var. 5. filo dedikleri 5. donanması var. Yani ABD Basra Körfezi'nin içerisinde bir uçak gemisi olan, görev grubu olan bir donanma tutuyor. Şimdi o zaman acaba Hürmüz Boğazı'nı kontrol eden İran mı yoksa ABD mi? Birleşik Arap Emirlikleri'nde Amerika'nın üssü var, Umman'da üssü var, Kuveyt'te üssü var, Irak'ta üssü var, Suudi Arabistan'da üssü var. Şimdi ben soruyorum. Burayı kontrol eden, Basra Körfezi'ni ve Hürmüz Boğazı'nı kontrol eden kimdir? İran bizim genellikle Doğu kültüründe bir söz vardır. Aferine sıçramak denilir. Yani övüldükçe hoşuna gider. Gerçek olmasa bile. Bak bunu sen yaptın ha. Ya ben mi yaptım? Ben yapmışım demek ki falan. Sen çok iyisin, sen çok güçlüsün. Çok hoşuna gider. Halbuki niye böyle denir? Bunu düşünmezler. Bunu niye Hürmüz Boğazı'nı İran kontrol ediyor? İran Hürmüz Boğazı'nı kapatabilir, bilmem ne yapabilir. Bu ne biliyor musunuz? Endişe, korku ve tehdit. Öznesi oluşturmak demek. Yani İran'ı endişe, korku ve tehdit kaynağı gösteriyorlar. O zaman Amerika'nın işi ve Batı dünyasının ve İsrail'in işi daha da kolaylaşıyor. Çünkü kim endişe duyar bundan? Bir kere bu Körfez ülkeleri endişe duyar. Çünkü Hürmüz Boğazı'nı kontrol ederse bunların en önemli gelirleri petrol ve doğalgaz. Buradan çıkış yapamayacak. Korku? Ya bizi saldırırlarsa, ya burayı kapatırsa da bizim aç kalırsak korkusu. Tehdit, Allah devamlı sürekli tehdit altında. O zaman Amerika'ya bunlar gönüllü ev sahipliği yapıyorlar. Devam ediyorlar gönüllü ev sahipliği yapmaya. Bu işi kolaylaştırıyor. Şimdi bunların hepsi
aslında birer jeopolitik tiyatrodur. Yani jeopolitik amaçlar için kurulmuş jeopolitik bir tiyatro vardır ortada. Peki Ahmet Hanım, bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin son aylarda ekstra bir askeri yığınak yapmasını da bu eksende mi değerlendirmeliyiz? Çünkü Tabii. harekete de geçmeyen bir hareketten bahsediyoruz. Şimdi burada bir uçak gemisi görev grubu daha geliyor. Şimdi yetmedi. Burada bir tane vardı zaten. İkincisi geldi. Üçüncü uçak gemisi görev grubu da 6. filo. Doğu Akdeniz'de. Bu filolar nasıl tanımlayabiliriz bilmeyenler için? Şimdi şöyle tanımlayalım. Bunlar da birer tane uçak gemisi var. Üzerinde 80 ila 100 tane uçak var. Bir uçak gemisi görev grubunda uçak gemisi ortada. Bunun etrafında kruvazörler, fırkateynler, nükleer balistik füzeli SSBN'ler, balistik füzeli denizaltılar. Yani bir uçak gemisi görev grubu neredeyse bu bölgedeki aklı başında, yeterli seviyede, güçlü dediğimiz devletlere eşit bir hava ve deniz gücüyle geliyor. 2 tane uçak gemisi görev grubu da bulunan silahlar, füzeler, uçaklar bu bölgedeki devletlerin toplam hava kuvvetinden daha fazla oluyor. Vuruş gücünden daha fazla oluyor. İmha gücünden daha fazla oluyor. Şimdi bazıları diyecektir ki buna itiraz edecek olanlar vardır. Efendim ya bizim 400 tane uçağımız var. Ya uçak var. F-35B'ler üzerinde var ve balistik füzeler var, Tomahawk'lar var. Yani benim şu kadar gemim var. Önemli olan geminin sayısından çok, niceliğinden çok niteliğidir. Ve üzerinde bulundurduğu silahlardır. Yani bir Tomahawk, ki satılan Tomahawk'lar vardır mesela. Satılan Tomahawk'la Amerika'nın kendi milli Tomahawk'ı arasında ciddi fark vardır. Şimdi bu Tomahawk'larla İran'ı buradan vurabiliyor. Buradan vurabiliyor. Bölgeyi tamamen kontrol edebiliyor. O nedenle 2 tane uçak gemisi görev grubunun gelmiş olması demek, mesela biliyorsunuz Filistin meselesinde de, Gazze meselesinde de 2 tane uçak gemisini getirdi buraya. Niye? İtiraz eden olursa tepesine binerim. İtiraz etmeyin. Çünkü ben buraya getirdiğim zaman şu Doğu Akdeniz çanağındaki buradaki bütün ülkelerin toplamından daha fazla silah yığıyorum ben buraya. Küçücük Gazze için yaptı bunu Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi İran için yapıyor. Peki Ahmet Hanım, bu kadar ekstra askeri yığınağın sebebi nedir? Yani kullanılmayacak belki bir askeri yığınaktan bahsediyor olabilir Şimdi miyiz? buna bizim literatürümüzde, denizci literatüründe, deniz siyaseti ve stratejisinde, ki Topkapı Üniversitesi'nde biz bunun yüksek lisans programını yapıyoruz şu anda. Ben onun başındayım. Gambot diplomasisi denir. Gambot diplomasisi şudur. Eğer siz birisine istediğinizi yaptırmak istiyorsanız ya da bir masaya oturuyorsanız ona savaşmadan gücünüzü gösterirsiniz, donanmanızı gönderirsiniz oraya. Donanmanızı göndererek benim ya isteklerimi kabul et ya da bak ben buradayım dersiniz, mesajı verirsiniz. Şimdi bu Gambot diplomasisi terimi zaten Amerika ve İngiltere tarafından çıkartılmış bir konudur. Yani bu Gambot diplomasisi literatüre bu oradan kazanılmış konudur. Gambot diplomasisi ne? Amerika Birleşik Devletleri, daha öncesinde de İngiltere donanmasıyla zaten uyguluyordu. Dünyada birçok devlet uygular. Türkiye de uygulamıştır yani zamanında. Şimdi de uygular. Gambot diplomasisi yoluyla nerede görüşmeler yapılıyor? Umman'da. Cenevre'de, İran'da. Umman'da dolaylı, Cenevre'de doğrudan bir diplomasi yürütülüyor, görüşmeler. Müzakere masasındayken gönderiyor. Dikkat ediyor musunuz? Evet, bu ne demektir? Yani aslında normalde oradan barış çıkması ya da anlaşma çıkması bekleniyor. Bak benim dediklerimi kabul etmek durumundasın. Ben senden güçlüyüm. Ya dediklerimi kabul et masada ya da vuracağım ben seni. Tehdit, baskı altında müzakere yürütülüyor demektir. Peki bu olaylar bu kadar gemi geldi. Değil mi? Abraham Lincoln, Gerald Ford uçak gemisi görev grupları. Yani bizi izleyenler şöyle düşünsünler. Bir uçak gemisi geldi dendiğinde oraya bir görev grubu geliyor demektir. Yanında kruvazörler, destroyerler, muhripler,
fırkateynler, altında denizaltılar, bunlarla beraber geliyor uçak gemisi. Ya bir donanma geliyor oraya. O nedenle bir uçak gemisi geldi, tek başına bir uçak gemisi gelmez. Bir donanmayla birlikte gelir, büyük bir güç aktarımı, güç yığınağı yapılıyor demektir. Peki Amerika'nın İran'dan istediği nedir o zaman? Ne istiyor İran'dan? Konu bu. İran'dan sürekli bir nükleer mesele söyleniyor. Neden? Deniliyor ki İran'da, kardeşim senin nükleer tesislerin var. Ve sen nükleer tesislerinde %60 oranında uranyumu zenginleştirdin. Bu uranyum yakıtının, yani nükleer yakıtın üzerinde bir zenginleştirme oluyor. %90'a varırsan atom bombası olur mu? Senin çok az bir yolun kaldı. Biz öyle istihbarat ediyoruz. Yolun çok kısa kaldı. Halbuki biz seninle diyor şimdi. 2015'te bir anlaşma imzalamıştık. O anlaşmaya göre senin uranyum zenginleştirme oranın %3.67 olacaktı. Şimdi %60'dan %3.67'ye in. Bunu bir kere kabul et. Neden? %60 oldun. İran'da diyor ki bende %60 falan yok. Falan diyor. Ben bilmem diyor. %60 var diyor. Ve diyor senin 2000 tane füzen var. Balistik füzen var. Birçok yerde de üslerim var. Balistik füze üslerim var. Üretim tesislerim var. Bunları da ben denetleyeceğim diyor. Şimdi bunlar görünür. Bunları da ben denetleyeceğim diyor. Şimdi 2 tane istek görünüyor. Uranyumun %60'dan %3.67 zenginleştirme oranına indirilmesi, füze, balistik füze bilmem falan silahlarında resmen Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edilmesi. Yani hadi bunu geçtik diyelim ki nükleer. Ama şu tamamen müstemleke mi olacaksın? Ben seni denetleyeceğim demektir. Yani şunu kabul etse bunu kabul etmesi mümkün değil. Yani Türkiye'de ben senin savunma sanayini ben denetleyeceğim dese birisi kabul edebilir miyiz? Değil mi? Yani şimdi o zaman daha önceden de Amerika Birleşik Devletleri demedi miydi? Ben bu Natan'daki bilmem neredeki şuradaki buradaki bir sürü nükleer tesisi dibine kadar vurdum, imha ettim, bitti o iş. Dememiş miydi? Trump çıkıp söylemedi mi? O zaman imha aldıysa bu talepler nereden geliyor? Tekrar bombalarıma. Şimdi o zaman şu var. Ya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yalan beyanda bulundu. Hepsini imha ettik, bir daha bu söz konusu bile değil, nükleer tehdit ortadan kalkmıştır dedi. Ya da şimdi yalan söylüyor. Ortadan kalkmış bir nükleer tehditi sanki varmış gibi devam ettiriyor. Hangisi doğru? Hangisi doğru? Hani siz dememiş miydiniz? Biz bunları yer altını toprak delici, beton delici, kaya delici, dağ delici bombalarla mahvettik. Bilmem böyle uçaklarla geldik gittik bilmem ne yaptık. Şöyle uçaklar uçtular, pilotlar şöyle gitti falan denmedi mi? Ve artık bitmiştir denmişti. Şimdi bu nedir? Bu nedir yani? Peki Ahmet'im, burada olası senaryoda Trump işte her gün aslında farklı bir açıklama yapıyor. Anlaşmaya yakın olduğunu ya da vurma tehdidi noktasında. İkinci senaryoda vurma durumunda nasıl bir senaryo görürüz? Sahada yansıması ne olur? İran tepkisi ne olur? Belki o taraf hiç konuşulmuyor ama. Şimdi bu İran aslında gördüğümüz kadarıyla biliyorsunuz İran'ın içerisinde İsrail cirit atıyor. Onu gördük. Kimse onu söylemesin yani. İran'ın içerisinde İsrail cirit atıyor. Neden? Onu da söyleyelim. İran'da İsrail'le Siyonizmle mücadele birimi başındaki adam istihbarat örgütündeki, İran'ın istihbarat örgütünde İsrail'le mücadele, Siyonizmle mücadele işte plan diye o birimin başındaki adam İsrail ajanı çıktı. Çıkmadı mı? Peki Tahran'da köprüye İsrail bayrağı asıldı mı asılmadı mı? Yani ben Tahran'da bile bayrak asarım diyebiliyor mu? İsrail diyor mesela. Ya devrim muhafızlarının tüm komutanları yatak odalarında nokta atışı vuruldu mu vurulmadı mı? Genelkurmay Başkanı öldürüldü mü öldürülmedi mi? Yeni atanan Genelkurmay Başkanı tekrar öldürdüler mi? Öldürmediler mi? İran'ın içi İsrail ajanı kaynıyor. İran'ın içi değil, İran yönetiminin içinde İsrail ajanları var demektir bu. Bu istihbarat teşkilatındaki birimin başındaki adam İsrail ajanı çıkarsa gerisini düşünün. Peki o zaman aslında İran rejimi Batı'nın kurduğu bir rejimdir. Bunu açıklıkla ifade edelim yani.
şimdi miadını doldurdu ve ya rolünü değiştirmesi isteniyor ya da bu şekilde, yani nükleer yok silahlarını yok ettik, yok etmedik, tekrar vuracağız, tekrar bilmem ne yapacağız diye. Aslında bölgede tamam bu iş bitti, yeni bir düzen getireceğiz. Bunu da bu şekilde ıslah edilemeyen, kontrol edilemeyen bir rejim var. Bu rejimi ya değiştireceğiz ya da bizim dediklerimizi yapar hale getireceğiz. Halbuki hani ya zaten İran rejimi Irak'ı bombalayacağım diyor. Misilleme yapacağım. Amerikan üslerinin Irak'ı bombalayacağım. Amerikan üslerine bilmem neye saldıracağım. Telefon ediyor. Trump açıklamadı mı? Ya bana telefon ettiler. Vuracağız ama üstün yakınına düşecek. Üste hiçbir şey olmayacak falan diye. Ben de yattım uyudum diyor. Yani bunları şimdi unutuyoruz. Şimdi önümüze bir perdede o tiyatro oynanıyor. Biz o tiyatroya bakıyoruz. Biz tiyatroya bakmayalım. Şimdi buradaki mesele şu. Buradaki mesele İran'da bu büyük Siyonistan projesi, yani Büyük İsrail projesi, Büyük Orta Doğu projesinde Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde, Türkiye'nin doğusunda bir Siyonistan, PKKistan oluşturma projesi var. Ve burada bir Belucistan, bu da Siyonistan. Ve Pakistan'da da bir yaklaşık çiziyorum. Yine Belucilerin olduğu bölgede Siyonistan. Burada işte Farsiler, Peştunlar, Türkler vesaire var. Bunların arasında İran'ı tamamen böyle Lübnanlaştıracak bir pozisyona getirme. Şimdi burada peki bunların hepsi var. Bunlar niye? Asıl sebep ben size söyleyeyim. Asıl sebep İran'ın yeraltı zenginlikleri. İran petrol, doğalgaz, bu nadir toprak elementleri dedikleri NT'ler, uranyum falan, demir cevheri, bunlar da dünyanın ilk 3, ilk 5'inde yer alıyor İran. Sahip oldu. Yani ve aslında çok enteresan bir durum vardır. Asıl sebeplerden bir tanesi budur. İran bu baskılarla, bu yaptırımlarla petrol ve doğalgazını ve diğer madenleri neyle satıyor biliyor musun? Çin'e yuanla, Rusya'ya rubleyle, diğer ülkelere altınla ya da barterla, yani değişim yoluyla. Ben sana bir şey veririm, petrol veririm, senden mesela sağlık malzemesi alırım. Barter yoluyla. Dolar kullanmıyor. Amerika'nın imparatorluğuna çekilmiş en büyük kılıç budur. Dolar kullanmamak. Çünkü dolar sayesinde Amerikan imparatorluğu var. Amerika bunu kabul edemiyor. Sadece İran'da başlarsa bu dalga, ki başladı, o zaman Venezuela'da da aynıydı biliyorsunuz. Venezuela'da da petrolü adam dolar üzerinden satmıyordu. Yine yuan üzerinden, altın üzerinden vesaire üzerinden yapıyordu. Gitti. Şimdi İran'da bu kötü örnek. Dünyada yayılabilir. Dünyada yayılırsa Amerikan imparatorluğu çöker. Mesele şudur. Ya İran petrol ve doğalgazının satışını Amerika'ya teslim edecek. Amerikan para birimiyle, Amerikan kontrolünde yapacak. Nadir toprak elementlerini de Amerika'nın istediği gibi almasına müsaade edecek. Bunlar da gerçekten kapalı kapılar ardındaki bütün bu perdenin arkasındaki gerçek pazarlıkta budur. Teşekkürler Hamid. Ben teşekkür ederim.